Bugün buraya çok zor gelsem de cevabını merak ettiğim bazı sorular var. Hem kendim için hem izleyicilerimiz için. Bir kere neden bağımlı oluyoruz? Ve bağımlılıklarımız için neler yapmalıyız? Hani bunlar için neler önerebilirsiniz? Özellikle aileye bağımlılıklarımız, anne baba, işte kardeşler, eş ve çocuklara olan bağımlılıklarımız çok önemli. Hayatımızda onları bırakamıyoruz. Bırakmamız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Ama bağlılıkla bağımlılık arasında çok önemli bir çizgi var. İşte o bağımlılığı bağlılığa çevirebilirsek hayatımız rahatlıyor. Sadece psikolojik ve duygusal değil, aynı zamanda ruhsal kökenleri de var bağımlılıklarımızın. Karmik olarak baktığımız zaman muhakkak ki geldiğimiz aile ya da yakın çevremiz bize bir fayda sağlamak için geliyor, bir rehberlik yapmak için geliyor. Biz onu daha çok sıkıntı olarak algılıyoruz. Halbuki onların kökenine inmek ve bu karmanın niye olduğunu anlamak büyük bir fırsat oluyor bizim için. Eğer anlayabilirsek. Burada önemli olan iki sahneyi birbirine getirmek. Yani geçmişte işte gerek regresyon, gerek aile dizimleriyle yapılan çalışmalarda geçmişte yaşanmış bir karmanın şimdi ve bugün noktasına gelmesi onu aydınlatıyor. Buradaki en önemli dönüşüm noktası o oluyor. Neyi neden yaptığınızı anlıyorsunuz ve hiçbir şeyin boşuna olmadığını anlıyorsunuz. Ondan sonra da yani bir davranış biçimi muhakkak geliştirmek lazım konuyla ilgili. Nasıl oluyor? Daha kolay oluyor. Artık neyi neden yaptığını bildiğin için, yani sen geçmiş zamanda getirdiğin karmada kurban mıydın? Yoksa sen mi cellattın? Bilmiyoruz. Hani sen birilerine eziyet ediyordun yoksa birileri mi sana eziyet ediyordu? Tam olarak bilmiyoruz ama bu işte hem regresyonda hem aile dizimlerinde çıkıyor. Ondan sonra bir rahatlık çöküyor. Ondan sonra da devamında otomatikman bir dönüşüm başlıyor. Davranışsal olarak daha rahat yapabilir hale geliyoruz. Böyle kökenlere inmek önemli. Davranışsal ve psikolojik boyutta da hep biz birilerine bağımlı oluyoruz. Ve tüm bu bağımlılıklarımız 0-6 yaş arasında oluştuğu için o yaş grubunun bilinciyle hareket ediyor bilinçaltımız. Yani aklın oradan ayrılman gerektiğini ya da bunu bırakman gerektiğini biliyor ama bir taraftan bir taraf tutuyor. Yani birazcık bilinçaltı insana organizma gözüyle baktığı için diyor ki eyvah bu bildiğinin dışına çıkarsa ölecek diyor. Hani küçük bir çocuğu korur gibi tekrar aynı alana getiriyor. İşte o 0-6 yaş bilinciyle şimdiki zamanın bilincini de eşleştirmek ve aydınlığa çıkarmak önemli. Kullanılan yöntemler, hani ben kelebek etkisi yöntemini kullanıyorum ama işte ne bileyim meditasyonlar, öz farkındalık, öz şefkat çalışmaları, kendi farkına varacağım farkındalık çalışmaları da bunda çok etkili oluyor. Biz o zaman atalarımızdan işte ya da anne karnı travmalarımızdan 0-6 yaşlarında geçirdiğimiz o yaşadıklarımızı bir noktada bir yerlerde kaydediyoruz ve sonrasında da ileriki yaşamımızda ona benzer duygu durumları çıktığında da onları birbiriyle örtüştürüyoruz ve bir yerde patlamış mı oluyor yani bedenimiz kayıt mı tutuyor? Beden en büyük kayıt yeri, yani bilgisayar gibi düşünürsen hard diski. Beden hafızası çok güçlü ve bütün bilgi bedende kayıtlı. Yani şöyle düşünebiliriz, evrensel bütün bilgi kaydı. Geçmiş, gelecek hepsi kayıtlı. Yaşanmış olan her şey kayıtlı. Yani sen bir duyguyla içeri girdiğin zaman otomatikman ona bağlı bütün kayıtlar çıkıyor. Sistemde ya da kolektifteki bütün kayıtlar çıkıyor ve sana en uygun olan seninle eşleşiyor. Bir nevi enerjiyi görüntüye çevirmek gibi diyorum ben. Çünkü biz görerek anlıyoruz. Konuyu bir enerji olarak bakarsan hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bir film gibi seyredersen, evet diyorsun. Bir film seyrettiğinde nasıl kendinle bağ kurup
diyorsun, bana çok iyi gel ya da duygulanıp ağlıyorsun. Etkiliyor seni. Aynı onun gibi aslında. Hem regresyon hem aile dizimleri biraz onu sağlıyor. Meditasyonlar, öz farkındalıklar daha çok bu zamanla ilgili olan şeyler. Ama sonuçta hepsi bize faydalı. Yani biz geçmiş zamanlarda da şimdi de yolda giderken bıraktığımız parçaları toplamak için sıkıntılar üstümüze geliyor. Aslında o sıkıntıları fırsat olarak görüp parçayı topladığın zaman, yerine yerleştirdiğin zaman, ben puzzle'ın parçalarını yerleştirmek gibi diyorum, hiçbir sorun kalmıyor. Sadece sıkıntıyı sıkıntı gözüyle görmezsek eğer. Aslında bir kabulleniş. Tabii kabullenmek ve kendi dürüstçe kabul etmek çok önemli. Yani nasıl diyeyim, mesela anneme bağımlıyım. Annemsiz nefes alamıyorum ya da onun onayı almadan hiçbir şey yapamıyorum gibi, böyle net olmak lazım. Yani şimdi anneyi bir figür olarak görürsek, çok değerli anne, hani bizim yaşamımıza aracı oluyor, her şeyimizle ilgileniyor ama bağlılık derecesinde bir problem yok. Ama negatif bağımlılıklarda ya da negatif bağlarda sıkıntı var. Onların kaynağını bulmak artık yetişkin olmanın ilk adımı. Annen de baban da bir insan ve çok da mükemmel olmayabilirler. Bunu kabul etmek lazım. Küçük bir çocuk için annesi babası tanrı gibi, mükemmel, her şeyi bilen, dört dörtlük, ama yetişkin oldukça onların da insan olduğunu, hatalı olabileceğini kabul etmen de gerekiyor. Benim yaptığım hatalar gibi onlar da hata yapabiliyor. İlk yetişkin olmanın adımı o. Birazcık şey gibi oluyor, yaşam destek ünitesine benzetiyorum ben bağımlılıklarımızı. Her türlü yiyecek, içecek, insan, iş, ne olursa olsun. Yani o nasıl insanlar yaşam destek ünitesinin fişi takılı olmadığı zaman nefes alıp yaşayamıyorlar. İşte biz o bağımlılıklar olmazsa öleceğimizi düşünüyoruz. Nefessiz kalacağımızı, yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Artık iyileşme zamanı diyorum. Güzel bir aydınlanma oldu benim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.